Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Muhammed Çumanoğlu, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Instagram canlı yayınlarımda çok fazla sorulan bir soruya ayrıntılı bir şekilde cevap vermek istiyorum. Uzak mesafe ilişkisinde ilgisi önceye göre azalan ve sürekli bahaneler üretmeye başlayan erkeklere karşı nasıl bir davranış tarzı geliştirmelisiniz? Çoğu kişi bu konuda bilgi sahibi olduğunu düşünürken öyle büyük yanlışlar yapıyor ki ilişki tamamen bitebiliyor. Bu yüzden anlatacaklarımı videonun sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Kaçıracağınız her detay bu durumda başarısız olmanıza da neden olacaktır. Hiç vakit kaybetmeden konumuza geçmek istiyorum. Uzak mesafe ilişkinizde erkeği arama ve mesajlaşma sıklığınızı tamamıyla erkeğe göre belirlemelisiniz. Bu noktada erkeğin kişiliğine ve alışkanlıklarına dair bir fikriniz varsa birazdan anlatacaklarımı öğrenince işiniz çok kolay olacak arkadaşlar. Yalnız bu yapacaklarınızı erkeği ikna etmek için yapmıyorsunuz. Sadece sizi değersiz görmesinin önündeki engelleri kaldırmanıza yardımcı olacak önemli detaylardan bahsedeceğim. Değerli arkadaşlarım, bu konuyu biraz açmak istiyorum. Erkeğin size olan ilgisi çeşitli zamanlarda artıp azalabilir. Öncelikle bu konuda kesinlikle paniğe kapılmayın. Erkek ilgisini birden azalttı diye hemen tepkisel davranırsanız, aniden ilişkiyi bitirmeye yönelik mesajlar atarsanız, onu aşırı önemsediğinizi düşüneceği için, ayrılsanız da tekrar arayacağınızı düşüneceği için arkadaşlar, bunu yalnız kalma bahanesi olarak da kullanabilir. Bu yüzden ani kararlardan uzak kalmanızda fayda vardır. Ona sürekli olarak neden ilgisizleştiğine dair sorular asla sormayın. Erkek size bahaneleri çokça sunmaya başladıysa bilin ki ona çok fazla soru sormaya başlamışsınızdır. Karşınızdaki ilgisiz ve soğuk erkeği etkilemenizi sağlayacak en önemli şey duyguları ya da ilişkinizin gidişatı hakkında kesinlikle soru sormamaktır. Soru sormayıp da birden irtibatınızı kesme hatasına düşmeyin. Bu süreçte direkt olarak irtibatınızı keserseniz size karşı daha egosal davranmaya başlayacaktır ki bunun sonrası tamamıyla bir savaşa dönüşecektir. Diyelim ki sizi aramamaya başladı. Arada sırada onu arayabilirsiniz ama asla üst üste arama yapmayın ve sonrasında sinirlendiğinizi belli etme hatasına düşmeyin. Burada en önemli nokta sürekli onu beklediğinizi düşünmesine engel olmaktır. Özellikle uzak mesafe ilişkilerinde erkek telefon elinizde onu beklediğinize emin olursa size bahaneler uydurmaya başlayacak. Hatta aranız kötüyse belki de başka arayışlara da girebilecektir. Bu erkeğin kişiliğiyle alakalıdır biraz. Bu yüzden günlük hayatınıza devam ederek, yeni uğraşlar bularak bu gerginliğinizi azaltmanızı tavsiye ediyorum. Siz hayatınıza odaklanıp soğuk davranmadıkça erkekten de muhtemelen bir hamle gelecektir. Değerli arkadaşlarım, bu süreçlerde yapılan en büyük hatalardan bahsetmek istiyorum. Erkek aramayı kesti ya da mesaj atmıyor diye Instagram'da ya da WhatsApp'ta hikayelerine bilerek bakmamak, aramamaya başlayan erkekle irtibatınızı tamamen kesmek ya da aradan belli bir zaman geçmesine izin verip ani aramalar yaparak öfkenizi ona yansıtmak gibi hatalara asla girmeyin. Bu konuda çok yanlış bilgiler veren insanlar oluyor ve gelip arkadaşlar bu durumu nasıl toparlayabilirim diye bana sorular soruyorlar. Lütfen bu hataya düşmeyin. Erkek kademeli bir şekilde ilgisini azaltıyor diye paniğe kapılarak aşırı ilgili olmaya çalışmak da en sık yapılan hatalardan biridir arkadaşlar. Bu yüzden o arama ve mesajlaşmayı azalttığında siz de yavaş yavaş azaltın ve bunu günlük hayatınızdaki yoğunluktan dolayı yaptığınıza dair göndermeler yapın. Eğer bunu ona cevap niteliğinde yaparsanız ona sinirlendiğinizi anlayacak ve daha da abartmaya başlayacaktır ki bunu gözlemlemişsinizdir. Eğer aranızda bir problem yokken arama ve mesajlaşmayı tamamıyla keserse başta arama ve mesajlaşmaları azaltın ve soğuk davranmayın. Bunu 7 gün süreyle deneyin arkadaşlar ve asla soğuk davranmayın. Sosyal medya paylaşımlarınızda asla duygusal göndermeler yapmayın bu süreçte. Onu kızdırmaya yönelik adımlar da atmayın. Sizi aramıyorsa ama siz onu aradıysanız bir şekilde konuşmayı da çok fazla uzatmadan mantıklı bir gerekçe bularak sonlandıran taraf siz olun. Diyelim ki giyiminizle alakalı konularda hassas bir erkek var karşınızda. Bu süreçte sizi aramıyor diye tepkisini ölçmek için hiç yapmayacağınız bir şeyi yaparsanız sizden daha fazla uzaklaşacaktır ya da uzun vadede size asla güvenmeyecektir. Bu yüzden sakin kalmanız ve size dönmesi için ısrarcı olmamanız çok önemlidir. Burasını da özellikle vurgulamak istiyorum. Bu 7 günlük sürede diğer dediklerimi de yaptıysanız, size yaklaşmaya eğer başladıysa bunu bir 7 gün daha yapın ve ilginizi bir kademe daha yavaş yavaş düşürün. Böylece size yavaş yavaş gelecektir. Size aşırı soğuk davrandığı halde bu davranışlarınızın etkisini 7 gün süreyle de hiçbir şekilde göremediyseniz yapılması gereken önemli bir
hamle var. Şimdi dediklerime çok dikkatli bir şekilde odaklanın. Ona daha cool ve kendine saygı duyan bir kadın görüntüsü çizerek, taviz vermeden bir telefon görüşmesi yaparak, ilişkide size kattıkları için teşekkür ettiğinizi belirterek, kızmadan, sinirlenmeden gayet normal bir şekilde ilişkiyi bitirme kararı aldığınızı söylemelisiniz. Size cool gözükmek için neden böyle bir karar aldığınızı sormayabilir. Hatta cevap bile vermeyip telefonu yüzünüze de kapatabilir. Bu durumda asla öfkelenmeyin arkadaşlar. Telefonu kapatır kapatmaz Instagram'dan ve WhatsApp'tan onu takipten çıkararak silmelisiniz. Çünkü bundan sonra kaybetme korkunuzdan dolayı eğer kalmasına izin verirseniz kendinizle çelişmiş ve ne yapacağı belirsiz bir kadın olmuş olursunuz ve erkek döneceği varsa da tekrar dönmeyecektir. Değerli arkadaşlarım, bu sürecin sonunda erkek siz bu kadar saygılı davranmışken neden bunların olduğunu sorgulayacak ve eğer farkındalık sahibi ise belli bir süre sonra size geri dönecektir. Yalnız erkeğin hayatında ciddi sıkıntılar varken ilgisinin düşmesi apayrıdır. Kesinlikle bilinçli bir şekilde ilgisizleştiği süreçlerle bu durumu karıştırmayın arkadaşlar. Bunca özverinize rağmen de geri dönmeyen bir erkeğin de zaten farkındalık sahibi bir erkek olmadığı aşikardır. Kalitenizi ve saygınızı koruyarak bu adımları attığınızda farkındalık sahibi her erkekte bu dediklerim büyük oranda işe yarayacaktır. Ama sizin dediklerimi ne kadar tutarlı yaptığınız da çok önemlidir arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın, seviliyorsunuz.